Görünüşte koyu Müslüman bir ülke olsa da Bangladeş Türk insanına göre farkı ataerkil olmamasıdır. Yani ataerkil olmadığı için çarpık ilişkiler sıradan ya da fakirlikten yapılmasına göz yumulur. Afrodit başta olmak üzere birçok Türk filmlerinden de zihnimize kazındığı üzere dünyadaki en eski meslektir genel ev işçiliği. Günümüzde bazı ülkelerde legal, bazılarında ise cezası ölüm olan bu mesleğin varlığı da yokluğu da hatırı sayılır sorunu peşinde getiriyor. Bangladeş ise bu sorunları barındıran ülkelerden sadece biri. Toplam 20 köyde Kırmızı Fener Mahallesi mevcut. Ülkemizde Kırmızı Fener Mahallesi kavramı Amsterdam'daki Devallen'e özgü bir isim olduğu düşünülüyor. Fakat Kırmızı Fener Mahallesi genel ev işçiliğinin icra edildiği bölgelerin genel adıdır ve gerek legal gerek değil her ülkede mevcuttur. Bangladeş'te yer alan Davlatya önemli kırmızı fener alanlarından biri. Zira burada fabrika benzeri gelir kapıları bulunmuyor. Ülkede yaygın bir çocuk işçi sorunu olduğunu da hesaba katacak olursak, mevzu bahis sektördeki çocuk sayısı ülkedeki en ciddi problemlerden. Kaldı ki bu işi yapmayan çocuklar çalıştıkları yerde çoğunlukla tacize uğruyorlar. UNICEF'in 2004'te sunduğu verilere göre ülkede yaklaşık 10.000 çocuk bu işi yapıyor. 20.000'den fazla çocuk ise bu evlerde dünyaya geliyor. Kızlar genellikle işe 12 ila 14 yaşları arasında başlıyorlar. Yasal olarak çocukların genel ev işçiliği sektöründe çalıştırılmaları takdir edersiniz ki kesinlikle yasak. Lakin kağıt üzerinde yazanlar ülkedeki bu sorunun çözülmesine yetmiyor. Aralarında engellilerin de bulunduğu çocuk işçiler dolgun bir görünüme kazanmak için düzenli olarak dexametasone adlı tableti kullanmak mecburiyetindeler. Kadınların birçoğu ekonomik sıkıntıları yüzünden bu sektörde çalışmaktalar. Bir kısmı ise mecbur tutuluyor ki bunun yasak olduğuna dair anayasada kesin maddeler var. Fakat legal olarak sistem işliyor. Kadınların günlük kazancı 11 ya da 19 dolar. Bu fiyat dış görünüşleri ve odalarının konforuna göre değişiyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde genel evlerin legal olması yabancıları biraz şaşırtıyor açıkçası. Bangladeş'te Tangail yolunda Kandapara adında bir genel ev bulunuyor. The Independent'a göre burası Bangladeş'in en köklü genel evi. Kandapara yaklaşık 200 yıldır aynı amaçta kullanılıyor. Bu otel 2014 yılında yıkılmış lakin bir sürü kadının işsiz kalması üzerine yerel sivil toplum kuruluşları olaya el attılar ve Kandapara tekrardan açıldı. Alman bir fotoğrafçı ve şu anda 43 yaşında. Sandra'ya göre buradaki kadınlar bir yandan çok güçsüzlerken bir yandan da çok güçlüler. Anladığım kadarıyla toplumun bu kadınları mecbur ettiği şeylerin çok zor olduğunu fakat bir şekilde altından kalkmayı öğrendiklerini anlatmaya çalışıyor. Bu işçiliği legal olsa da sivil toplum kuruluşları tarafından pek hoş karşılanmıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarına göre ülkede takribi 100.000 genel ev işçisi var ve 1300 kişiden 900'ü çocuk. Asma isminde bir çocuk annesi bu sektörde işçi olduğu için okulda zorbalığa maruz kalmış ve okulu bırakmış. 14 yaşından önce müşterilerin yanında sadece dans ediyormuş. Bangladeşli işçilerinin hak ve özgürlükleri güvence altında değil. Genelde durumu iyi olmayan ailelerin kızları bu işi yaparken legal olmamasına rağmen cebren bu işçiliği yapanlar da var. Bu kızların başında madamları oluyor ve ona olan borçlarını ödemek için bir süre bedavaya çalışıyorlar. Borçları ödendiğinde ise ki bu 5 yıldan aşağı bir süreyi almıyor, özgür işçiler haline geliyorlar ve istedikleri müşteriyi reddedebiliyorlar. Fakat Hoyn'a göre onlar sadece kurban değiller, yaşıyorlar ve kendilerine ait eğlence anlayışları var. Boş zamanlarında beraber dans edip gülüyorlar. Sadece kendi aralarında da değil, müşterilerle de şakalaşıyorlar. Çoğunun hayali yaşlanınca kendilerine ait bir ev olması ve çocuklarını iyi okullarda okutmak. Başlarda Sandra Hoyn'un fotoğraf çekmesi pek kolay olmamış. Özellikle zengin müşteriler fotoğraflanmak istememişler. Fakat bu diğer müşterilerin umrunda değilmiş. Onlar genel eve sadece kafalarını dağıtmak için geliyorlar ve onlara göre bunda hiçbir sorun yok. Meslek çoğunlukla anneden kızına geçiyor ve kız çocukları ve kadınlar üzerinden kazanılan onlara göre normal bir gelir bu. Umarım bu utanç tablosu bir an önce son bulur. Kimse böyle bir düzene doğup hayatını sürdürmek istemez. Çünkü müşterilerinden hamile kalan işçiler de mevcut. Hatta göçmen olarak gelen kadınlar bu işçiliğe önce zorlanıyor, sonra mecbur bırakılıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde halen çağ dışı yaşamların olması ne üzücü bir durum.
Toplumun duvarlar arkasına gizleyip yok saydığı trajik hayatlar halen yaşanıyor ve bu duruma bir dur diyen yok. Büyük çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'te bir imamın izin vermesiyle ilk kez genelev işçisi için cenaze töreni düzenlenmiş. O güne kadar tüm genelev çalışanları törensiz kimsesizler mezarlığına gömülmüş. Bu eziyet yetmezmiş gibi Dakka'da kadınlar kömür ocaklarında çalışarak ailelerinin gelirlerine yardımcı olmaya çalışıyor. Aynı iş için erkekler günlük 3 dolar kazanırken kadınlara 2,5 dolar ödeniyor. Kadın işçiler çok uzun süre mesai yapıyor, yıllık 10 gün olan izinleri yönetimin inisiyatifine göre 3 güne düşürülebiliyor. Ustabaşları daha seri üretim yapılması için kadın işçilere fiziksel ve sözlü şiddet uyguluyor. Hamile kadınlar bile ağır koşullarda çalışmaya zorlanıyor. Bu koşullarda haftada 80 saate kadar çıkan çalışma saatlerinin İşçilere aylık karşılığı ise sadece 37 dolar. Tek temennim bu zulmün en kısa zamanda son bulması. Ayrıca genel evlerde doğan çocuklar çoğu zaman annelerinin yaşam koşullarından dolayı büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Eğitim fırsatlarından mahrum kalan bu çocuklar gelecekte benzer bir döngüye girmek zorunda kalmaktadır. Bugün Bangladeş'teki genel evlerin karanlık ve acı dolu gerçeklerine ışık tuttuk. Bu mekanlar sadece bedenlerin değil, aynı zamanda ruhların da sömürüldüğü yerlerdir. Yüzlerce kadın hayatta kalma mücadelesi verirken toplumun gözünde birer gölge haline gelmiş durumdadır. Her gün bu kadınlar insanlık onurlarını ayaklar altına alan bir sistemin kurbanı olmaktadır. Onların hikayeleri sadece bireysel trajediler değil, aynı zamanda toplumsal bir utançtır. Ailelerinden, sevdiklerinden koparılmış, hayalleri ve umutları çalınmış bu kadınlar toplumun en karanlık köşelerinde yaşam mücadelesi vermektedir. Bu belgesel sadece bir gözlem değil, aynı zamanda bir çağrıdır. Bu kadınların sesi olmalıyız. Onların yaşadığı acıları toplum olarak görmezden gelmek yerine bu durumu değiştirmek için harekete geçmeliyiz. Unutmayalım ki her bir insan saygı ve onurla yaşama hakkına sahiptir. Bu belgesel sadece bir başlangıçtır. Değişim için atılacak adımlar bizlerin elindedir. Eğer bu belgeseli izlediyseniz lütfen bu hikayeleri paylaşın, farkındalık yaratın ve bu kadınların seslerini duyurun. Onların yaşadığı dehşeti anlamak, sadece bir izleyici olarak kalmamak, aynı zamanda birer savunucu olmak için bir fırsattır. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Unutmayın, değişim için birlikte mücadele etmeliyiz.